Hepimizin en eğlendiği şeylerden biri de zeka soruları çözmek ve daha sonra bu soruları farklı arkadaş ortamlarında arkadaşlara sormak. Yani sorular beynimizi çalıştırarak zekamızı hep diri tutarken bunun yanında sosyal yaşamımız üzerinde de büyük etkisi var. Günümüzde zeka soruları, bilmeceler ve şaşırtmalı sorular tercih ediliyor. Şimdi bu şaşırtmalı soruların bazılarına göz atalım. Bu videoda size soracağım soruları iyi düşünün ve cevaplayın. Verdiğiniz cevapları yorumlar bölümüne yazın. Her sorunun sonunda verdiğiniz cevaba göre zeka durumunuzu yorumlayacağım. Bahçenize çiçek dikmek istiyorsunuz. 3 fidanınız var. Her fidan arası 1 metre olursa toplamda dikim yapacağınız alan kaç metre olur? Eğer cevabınız 3 ise biraz daha düşünmelisiniz. Ayrıntıları gözden kaçırıyorsunuz. Her zaman detayları göz önünde bulundurmakta fayda var. Çünkü 3 fidan toplamda 2 metrelik bir alana dikilir. Birinci fidanınızı diktiniz. İkinci fidanı 1 metre ileriye diktiniz. Son fidanı da 1 metre ileriye diktiğinizde toplamda 2 metre yapar. Eğer doğru cevap verdiyseniz soruyu bir bütün olarak gördünüz. Hemen hesaplama yaptınız. Zekanız iyi çalışıyor. Şimdi gelin birlikte yılın aylarını düşünelim. Bazı aylarda 30, bazılarında 31 gün var. Peki kaç ayda 28 günü var? Eğer sadece Şubat ayında 28 gün olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Rakamların birbirini içerebileceğini düşünmeniz gerek. Hemen Şubat ayı cevabı verdiyseniz biraz aceleci ve ön yargılı bir yapınız olabilir. Yılın bütün aylarında 28 gün vardır. Yani cevap 12 olmalı. Eğer doğru cevap verdiyseniz çok yönlü düşünen bir zekaya sahipsiniz. Bir çiftlikte 21 kuzu vardı. Hastalıklar sebebiyle sürüdeki kuzuların 11 tanesi hastalandı. Diğerleri ise öldü. Çiftlikte kaç kuzu kaldı? Cevap 11. Hatırlayın 11 tanesi hastalandı, diğerleri öldü demiştik. Eğer doğru cevap verdiyseniz son derece dikkatlisiniz. Tebrikler. Eğer yanlış cevap verdiyseniz hazır cevap bir yapınız var. Ama bu iyi yönde değil. Bu yapının çok işlevsel olduğu söylenemez. Düşünme filtresinden geçmeyen tüm cevapların hata payı çok yüksektir. Hazır cevap insanların genelde mizah duygusu yüksek olur. Beden dilini kontrol etmek, ses tonunu ayarlamak, hızlı ve pratik düşünmek, sakin kalmak son derece önemlidir. Bunların yanında yaratıcı ve hızlı cevaplar vererek etrafınızdakileri şaşırtmak imkansız değil. Yani iyi kullanılan bir hazır cevaplık son derece olumlu yanlara sahip. İki baba ve iki oğuldan oluşan bir grup markete girerler. Markette tanesi 1 TL'den sakız alırlar. Ama toplam ödemeleri gereken tutar 3 lira olur. Peki bu nasıl olur? Dede, baba ve oğlu olduklarında toplam 3 lira öderler.
Dikkatli okursanız 2 baba ve 2 oğul olduklarını görebilirsiniz. Daha detaylı açıklamak gerekirse karakterlerimize isim verelim. Dede İsmail, baba Hakan, oğul Raşit. Bu durumda İsmail Hakan'ın babası. Hakan da Raşit'in babası olur. Yani 2 baba oldu. Aynı şekilde Hakan İsmail'in oğlu, Raşit de Hakan'ın oğlu olur. Böylece 2 oğul olarak kabul edilir. Toplamda 2 baba ve 2 oğul olmuş olur. Eğer doğru cevap verdiyseniz hesaplamalı düşünme yetilerine sahipsiniz. Hesaplı düşünme, karmaşık problemleri ve problemlerin çözümlerini algoritmik ve sistematik olarak ifade ederek problem çözme sürecinin sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayan bir yöntemdir. Eğer cevap veremediyseniz bazı şeylerin kendi içinde tekrar edebileceğini ya da başka bir deyişle bir nesnenin, bir kişinin birden çok özellik taşıyabileceğini göz ardı ettiniz. Daha sistematik düşünmelisiniz. Soru işaretli yerlere hangi harfler gelmeli? Her harf yılın aylarının ilk harflerini temsil ediyor. Bu durumda ilk soru işaretli yere Nisan'ın N'si, ikinci soru işaretli yere ise Eylül'ün E'si gelmeli. Verdiğiniz doğru cevap sizin mantıksal düşünme yetinizin gelişmiş olduğunu gösterir. Mantıklı insanlar olayları ve nesneleri kolayca ilişkilendirebilirler. Hata yapma ihtimalleri daha düşüktür. Mantıksal düşünme becerileri güçlü olan çocuklar neden-sonuç ilişkisi kurabildikleri için okulda başarılıdırlar. Akılcı bireyler doğru stratejiler geliştirdikleri için işte daha başarılı olurlar. Eğer cevap veremediyseniz her listenin kendi içinde bir bütün oluşturacağına dikkat edin. Bir alışveriş listesi gibi. Bu tür sorularda genelde tüm öğeler, haftanın günleri, ay isimleri gibi genel bir başlığa bağlıdır. Daha dikkatli olun. Eğer daha farklı bir cevap verdiyseniz bunu yorumlar bölümüne yazın, tartışalım. Tüm bunların sonucunda sizlere vereceğimiz bir tavsiye var. Sosyalleşmek, başka bir deyişle yeni ilişkiler kurmak, bakış açınızı genişletecektir. Böylelikle durumlara ve düşüncelere farklı açılardan yaklaşma becerisiyle daha mantıklı düşünme becerileri kazanabilirsiniz. Yaşamımız ne olursa olsun, okulda, mahallede, işte, yeni arkadaşlar edinmeye çalışalım. Sosyal ilişkiler hayatımızın her aşamasında bize yardımcı olacaktır. Zeka sorularını sadece düşünme becerilerimizi geliştirmek için değil, arkadaşlarımızla paylaşarak sağlıklı sosyal beceriler geliştirmede de kullanabiliriz. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir Her Şey Merak'tan videosu seçin ve izlemeye devam edin.